Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Koli kartonuyla yapılabilecek çok güzel bir fikir göstereceğim sizlere. Yapılışı o kadar basit ki herkesin yapabileceği bir çalışma oldu. Öncelikle kartonun kullanacağım kısmını kestim, ayarladım. Daha sonra rahat bir şekilde soyabilmek için suyla ıslattım. Bu videoda da kartonun oluklu tarafını kullanacağım. Bu sefer karton o kadar kolay soyuldu ki beni hiçbir şekilde zorlamadı. Diğer taraflarını da ıslatmama gerek kalmadı. Böyle pürüzsüz bir şekilde soyulması bana çok büyük bir kolaylık sağladı. Hazırladığım kartonu bu teneke kutunun etrafına yapıştıracağım. Öncelikle bolca tutkal sürdüm. Herhangi bir tutkal olabilir. Elinizde hangi tutkal varsa onunla yapıştırabilirsiniz. Önemli olan sağlam yapıştırıyor olması. Tutkalı teneke kutunun her yerine iyice dağıttıktan sonra kartonun oluklu kısmı dışarıya bakacak şekilde üzerine yapıştırdım. Daha önceden kesip kartonu teneke kutuya göre ayarlamıştım. Üst kısmından 1 santim kadar fazlalık bırakarak yapıştırdım. Aslında bu halini bile çok sevdim. Üzerine herhangi bir işlem yapmadan da kullanılabilir. Zaten karton olduğu da hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Başlangıç ve bitiş noktalarını da birleştirdikten sonra kurumaya bıraktım. Şimdi burada bir püf noktası göstereceğim sizlere. Kullandığım tutkalın içerisine beyaz boyayı karıştırdım ve bu şekilde boyadım. Daha önce kartonla yaptığım çalışmalarımda önce tutkalı sürüyordum, tutkalın kurumasını bekliyordum, ardından boyama işlemine geçiyordum. Böyle yapmak da çok zaman kaybı oluyordu benim için çünkü tutkalın kuruması rahat bir günü buluyordu. Şimdi işimi daha da kolaylaştırdım. Aklıma böyle bir fikir geldi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Boyayı tutkalla karıştırınca yüzeye çok daha güzel tutundu ve daha sağlam oldu. Ayrıca kapatıcılığını da arttırdı. İkinci bir kata gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi tek katta bile çok güzel kapanıyor. Tabii sadece beyaz boya olmak zorunda değil. Başka renk bir boya kullanacaksanız da aynı şekilde tutkalla karıştırarak boyayabilirsiniz. Ben beyaz renk boyadım çünkü üzerine bu gördüğünüz peçeteyi yapıştıracağım. İngiliz Home'dan almıştım yakın bir zaman önce. Peçete 2 ayrı bölmeden oluşuyor diye ortadan kesip de yapıştırdım. Aslında kesmeme gerek yoktu çünkü birbirine çok fazla devam eden bir deseni yok. Belli olmayacaktı. Öyle bir dalgınlığıma geldi, kestim. Ardından kestiğim parçayı da alt kısmına ek olarak yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra farkına vardım kesmeme gerek olmadığını. Fark eden bir şey olmadı ama sadece işim biraz uzamış oldu. Peçeteyi peçete tutkalıyla yapıştırdım. Yapıştırırken peçeteyi gördüğünüz gibi serbest bırakıyorum. Herhangi bir şekilde tutmuyorum ya da çekmiyorum. Olduğu gibi yapıştırıyorum. Çünkü olukların arasına girmesini sağlıyorum bu şekilde yapıştırarak. Üst kısmında biraz fazlalık bırakarak yapıştırmıştım. Onu da içeriye doğru katlayarak yapıştırdım. Bir parça daha peçete aldım, yetmediği yere ekledim ve aynı şekilde yapıştırmaya devam ettim. Artık desenli peçete bulmakta zorlanıyorum. Siz de zorlanıyorsunuz. Bana yazıyorsunuz bu konuyla ilgili. Üretilmiyor sanırım. Yani önceden Madame Coco'nun çok güzel peçeteleri olurdu. Artık orada da bulamıyorum. Sanırım üretmiyorlar. English Home'da oluyor ara ara. Onu takip edebilirsiniz. Önceden marketlerde de çok rahat bulabilirdik. Artık marketlerde de desenli peçete olmuyor. Firmalar sanırım üretimini durdurdu. Ben bu peçeteyi de tesadüfen gördüm. Bununla birlikte 2 desen daha aldım. 23 liraya geldi. İndirim vardı. Bulunca da kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Alt kısmında kalan fazla peçeteleri zımparayla kestim. Kuruduktan sonra verniklemeye geçtim. Su bazlı vernikle 2 kat olmak üzere vernikledim. Yıkanmasını tavsiye etmiyorum ama nemli bir bezle silerek tozunu alabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kolay bulunabilir malzemelerle yapımı basit ve şık bir vazo oldu. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.
Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.